R8'in ilk fragmanını izlediğimde içimden ulan köye yine geri döndük dedim. Fark ettiniz mi? R4 ile radikal bir karar alıp omuz kamerasına geçen Capcom bizi köye götürmüştü. Bu sefer bunu 8. oyunu ile yapıyor. Outlast 2 ile de Deliler Hastanesi'nden çıkıp köye dönmüştük. Korku yapımlarının zaten vazgeçilmezi köy ve kasabalar. Neyse. Resident Evil serisiyle ilgili düşüncelerimi R7 incelememizde bahsetmiştim. Bu yüzden burada tekrardan bahsedip giriş kısmını uzun tutmak istemiyorum. Ama dilerseniz kartlardan o videoya gidip hem seriyle alakalı düşüncelerimi hem de R7 incelemesini izleyebilirsiniz. R8 ile bizi Baker ailesinden koparıp Mother Miranda ile yüz göz eden Capcom, Village ile açıkçası beni mutlu etmeyi başardı. Belki de hiçbir beklentim olmadığından ötürü böyle oldu fakat R7'ye göre birçok şeyi daha iyi yaptığı için de olabilir tabii. R7 ile seriyi ayağa kaldıran Capcom, R8 ile seriyi adeta koşturmuş. Baya hem de. Son 400'lüğe gelirken Gül Batur birinci, Şah Batur sondan geliyor. Radikal kararlar almak gerçekten kolay değildir. Özellikle köklü bir seride bunu yapmak cesaret ister. Fakat Capcom aldıkları radikal kararın altında tuzla buz olmadığını bize R7'de göstermişti. Pürüzlerinden ders çıkarmış olacaklardı ki bu sefer karşımıza daha güzel, daha tatmin edici, daha estetik ve Resident Evil serisi ölmedi, biz o seriyi işte şimdi tekrardan diriltiyoruz diyen bir oyunla çıka gelmişler. Fazla coşup Berkay'ın da sinirini bozmadan oyunun içine dönelim. Bol bol kurt adam öldürdüğümüz, şu hatunun siktire boktan kızlarıyla uğraştığımız, tüccara et sattığımız, Half-Life 2'deki stalkerları gördüğümüz ve dev bir fetüs tarafından kovalanıp yatağın altına saklandığımız bu oyuna sizlerle birlikte derinlemesine bakalım. Oyunumuz şirin mi şirin bir masal ile başlıyor desem yalan olur çünkü tuhaf bir masal ile giriş yapıyoruz oyuna. Masalın tuhaf kaçmasının sebebi bunun küçük bir çocuğa anlatılması. Bu çocuğun ismi Rose. Ethan ve Mia çifti Baker çiftliği olaylarından sonra sakin bir hayat yaşıyorlardır. Baker çiftliği olaylarının üzerinden yaklaşık 3 sene geçmiştir. Ve bu süreç içerisinde sevgili çiftimizin nur topu gibi bebekleri olmuştur. İstediği mutluluğu yakalayan Ethan huzurlu hayatına bir türlü alışamamıştır. Çünkü Baker ailesiyle yaşadığı olayları hala unutamıyordur ve bu olay hiç yaşanmamış gibi de davranamıyordur. Bu konuyu eşi Mia ile de konuşmak istemektedir. Çünkü Mia bu konu açıldığında hep kaçıyor ve umursamaz davranıyordur. Bir akşam yemeğinde tam böyle yöresel tarhana çorbası içecekleri sırada eve bir saldırı düzenlenir. Yaşadıklarından hiçbir anlam çıkaramayan Ethan ortaya Chris Redfield'ın çıkıp eşi Mia'ya defalarca ateş ettiğini görünce şok geçirir. Yani şok geçirir gibi olur galiba ama oyun bize yansıtamıyor bunu pek. Chris Ethan ile birlikte kızı Rose'u da alıp bir arabaya bindirir. Ancak araba yolda kaza yapar ve Ethan gözünü hiç bilmediği bir köyde açar. Kafasında tonla soru işareti olan Ethan'ın amacı kızı Rose'u alıp bu köyden çıkmaktır. Köy içinde bir sürü canavar ve abudik gubidik tipler barındırmaktadır fakat Ethan 7. oyundaki gibi artık korkak değildir. Kızını bulmak için gerekirse bu köy talan edecek ama Rose'u almadan hiçbir yere gitmeyecektir. Evet, oyunumuzun girişi böyle ve açıkçası girişi ben beğenmedim. Yani senaristler oturmuşlar, iskelet halinde bir senaryo yazmışlar. Sonra ona bir beden vermişler ama son anda akıllarına ulan biz senaryo yazdık ama bu girişi hani nasıl bağlayacağız falan demiş olsalar gerek. Giriş kısmı böyle pek şok edici durmuyor. Evet, Mia ölüyor. Avradını satayım, yine ölüyor. Hani bunu öldüren Chris ve Chris de 2 kelime bir şey söylemiyor. Biz de içimizden diyoruz. Tamam ama hani merakta bırakıyor insanı. Da hani bunu daha güzel, daha özel bir şekilde yapabilirlerdi. Çünkü giriş kısmı fazlasıyla yapay duruyor ve hiçbir anlamda veremiyorsun. İnandırıcı da gelmiyor açıkçası. Şimdi Resident Evil 8, aslında biz bu oyuna 8 diyoruz ama yapımcı abiler bir dergide verdikleri röportajda biz bu oyuna 8 değil de hani Village olarak görünmesini istiyoruz. Alt başlık olarak Village olarak dursun istiyoruz demişler. Yani oyun aslında Resident Evil Village ama gayri resmi olarak da Resident Evil'ın 8. oyunu oluyor. Vallahi ben Resident Evil 8 ya da Village olarak böyle ikisini de diyeceğim her neyse. Resident Evil 8, R7 ile aynı yol üzerinde ilerleyen ve bu yolda geliştirilen bir oyun. Oyun korku, gerilim ve aksiyon olarak iç içe geçmiş durumda. Fakat serinin diğer oyununa göre daha az korkunç ama daha fazla gerilim içeriyor. Açıkçası ben oyunu oynarken çok nadir korktum ve gerilim yerleri de aslında bir hayli az. Ama az olmasına rağmen oldukça oturaklı gerilim sahneleri var. Yani bir X oyunu düşünün ve içinde 20 tane gerilim sahnesi olduğunu ama bunların sadece bir iki tanesinin iyi olduğunu varsayın. Village'de ise atıyorum 5 tane gerilim sahnesi var diyelim ama 5'i de tatmin edici. Yani oyun yapmak istediği şeyleri gayet sağlam ve net olarak yapıyor. Bu da ağzımızda güzel bir tat bırakıyor. İşin aksiyon kısmını ele alırsak vuruş hissi R7 ile neredeyse birebir aynı. Hatta bazı silahların vuruş hissi biraz düşmüş ama genel olarak bir sıkıntı yok. Düşman çeşitliliği de keza artmış. R7'de düşman çeşitliliğinin az olmasından bayağı şikayetçi olmuştum fakat Village ile bu konuda ileri gitmişler. Bölümlere ve çevreye göre yeni düşman türlerimiz var ve bu düşman türleri kendi içlerinde de çeşitleniyor.
Yani bir düşman türü varsa bunun bir de zırhlı versiyonu var. Bir de biraz daha gelişmiş versiyonu var falan gibi. Ben düşman çeşitliliğini yeterli buldum. Ayrıca boss savaşları da hiç fena değil. Şu 3 hatunlu olanlar hariç bunlar zaten bildiğin hani copy paste gibi yapmışlar. Yani gibi böyle anlamsız savaştık bunlarla. Yani düşman çeşitliliğinden bahsetmişken oyunumuzdaki ana ve bu yan kötü karakterlere de bir bakmamız lazım. Şimdi yan kötü karakterlerimizde böyle Kenan Komutan, Van Gönü Canavarı, bir adet Chucky, metalleri fısıldayan adam ve hepsinin anası yüce ve ulu Mother Miranda var. Kötü karakterler hiç fena değil. Oyunun başlarında bu karakterlerle bir odada toplanıyoruz ve kendimizi bir anda bir oyunun hani içinde buluyoruz. Yani bir deney faresi gibi hissediyoruz. Kötü karakterlere Lady Dimitrescu ile başlamak istiyorum. Bu abla bildiğiniz üzere çok konuşuldu. Trailerlarda gösterildi, bir sürü meme yapıldı falan filan. Kendisi şarapçı bir ablamız ve insan kanından şarap üretiyor. Sebebi de kansızlık gibi bir hastalığı var. Kendisinin asıl ismi Alcina ve Mother Miranda'nın muhteşem eserlerinden biri diyebiliriz. Gücünü Miranda sayesinde elde etmiş ve sivrisineklerden oluşan 3 tane kızı mevcut. Lady Dimitrescu'nun şatosunda oyuna tam anlamıyla başladık zannediyoruz ama aslında oyunun prolog kısmını oynadığımızı sonradan anlıyoruz. Ablamızın önce 3 tane kızını alt edip en sonunda da kendisini yendikten sonra oyun tam anlamıyla başlamış oluyor ve sevgili tüccarımız Duke ile tanışıyoruz. R4'te olan tüccar abimiz bu oyun ile farklı bir şekilde karşımıza çıkıyor ve hikaye yavaş yavaş yerine oturmaya başlıyor. Ve artık amacımızın ne olduğunu daha iyi anlıyoruz. Dimitrescu şatosunda amacımızın tam olarak ne olduğunu kavrayamadım çünkü Rose'u bulmaya çalışan Ethan sanki daha farklı birine evrildi gibi gözüktü. Lakin şatodan çıktıktan sonra tekrardan hikaye toparlanmaya başladı ve bize amacımızın ne olduğunu gösterdi. Şimdi bunu niye dedim onu açıklayayım. Normalde amacımız ne olmalı? Elbette şatodan çıkıp kızımızı bulmak ama Ethan o kadar farklı bir karakter portresi çiziyor ki o artık hani korkak biri değil. Gayet cesur, hırslı ve gördüğü herkesi öldürmeye oldukça kararlı. Özellikle şu sahnede elinden geleni ardına koymadığı şeyle ulan bu adam hani kızını arıyordu, kızını bulacaktı ama şu anki sanki tek amacı bunu ve diğer 3 kızını öldürmeye dönüştü dedim. Lakin bu dediklerim şatodan çıktıktan sonra değişiyor. Çünkü şatodan çıktıktan sonra hikaye biraz daha açılıyor ve amacımız daha net oturuyor. Spoiler vermeden ilerlemek istediğim için bazı konuları açmıyorum ama onları da oturup böyle güzel güzel konuşacağız. Şimdi konuyu biraz dağıtalım ve oyunun farklı bir öğesini yakalayıp oradan konuşmaya devam edelim. Grafikler ve sanat tasarımı. Valla ne diyeceğimi bilemiyorum ya. Her şey gayet şahane duruyor. Tasarımlar harika, ışıklar harika, detaylar harika. Yani burada gördüğümüz her şeyde ince bir işçilik var. Hani bunu baktığınızda direkt anlıyorsunuz. Adamlar harbiden kasmışlar bazı şeyleri ama bu detaylar şato bölümünde ve bu Benevento evinin olduğu yerlerde daha fazla gözüküyor. Yani giriş kısmında adamlar gözümüzü gayet iyi boyuyor. Gerçekten tebrik ediyorum. Karakter tasarımları da gayet iyi. Yeni nesil oyunlara güzel bir örnek olmuş bu dış grafik anlamında. Oyuna nazar boncuğu takıyorum. Maşallahı var grafik konusunda. Oynanışa bakarsak karşımızda yine bulmacalar var, gidilecek yerler var ve yarı open world bir harita var. Bulmacalar zor değil şimdi kendimizi kandırmayalım ama gayet güzel ve eğlenceliler. Onun dışında oyuna mini oyunlar da gelmiş. Böyle bir topu delikten geçirip o topu delikten geçirdikten sonra karşılığında bir ödül almamız falan ve bunlar aslında küçük ve tatlı eklentiler. Özellikle tatmin edici de bir ödül varsa insanı teşvik ediyor ve oyun sistemine siz de entegre oluyorsunuz. Bu arada bu tüccar konusundan ve envanter sisteminden bahsetmek istiyorum. R7'de envanterin gerçekten çok kötü ve kullanışsız olduğundan bahsetmiştik. Ha bu kimine göre iyi, kimine göre kötü olabilir ama her şeyin iç içe girmesi insanı gerçekten rahatsız ve deli ediyor. Hani ben Başak Burcu bir insan değilim, hatta dağınık da bir insanım diyebilirim ama R7 envanteri yani düşündükçe daralıyorum. Village ile bu envanter mevzusuna çok güzel bir çözüm getirmişler. Topladığımız ve bulmacalar için önemli olan materyaller bir yerde bizim çantamızdan bağımsız bir şekilde toplanıyor. Onun dışında mermi ve cam paketi yapmak artık daha kolay. Tek tıkla hemen üretebiliyoruz. Tek yapmanız gereken etraftaki her şeyi lootlamak ve tek tıkla merminizi üretmek. Yani Resident Evil 7'nin o sıkıntılı envanterine gerçekten iyi bir çözüm üretmişler ve evrensel sandık dediğim şu sandıklarda oyundan komple kaldırmışlar. Şimdi gelelim tüccar abimiz Duke'a. Duke oyunda neredeyse her yerde karşımıza çıkıyor ve bir boss kestiğimizde veya basit bir düşmanı öldürdüğümüzde içinden çıkan kristal eşyaları ona satabiliyor ve ondan aldığımız parayla silahlarımızı geliştirebiliyor veya mermi, cam paketi yahut yeni silahlar alabiliyoruz. Kısacası oyunda bir para sistemi var ve tüccar abimiz ile takas yapabiliyor, bir şeyleri satın alabiliyoruz. Şimdi tüccarın önemli olmasındaki sebep adamla paso etkileşime girmemiz. Duke ile konuştuğumuz zaman bize senaryo içinde bile yardımcı oluyor. Ona bir şey sattığımızda sattığımız şeyler için bize tepkiler veriyor.
Oh, Lady Dimitrescu. Beautiful even in death. Yani adama alışınca sanki tekel bayide Ahmet abinin yanına gider gibi oluyoruz. Dük böyle dümdüz sadece marketi açtık. Ha şimdi kapattık gibi işlenmeyişi ve biraz düke detay vermeleri güzel olmuş. Ha şimdi ama ne gerek vardı, biz her şekilde mermi almaya gidecektik. Ha konuşsun ha konuşmasın diyenler. Minik detaylar ve işleniş her zaman oyunu ayakta tutan öğelerdir. Bunu unutmayın. Haritaya bakarsak yarı bir open world ve lineer bir oynanış var. Yani haritada gezilebilecek ve keşfedilebilecek yerler var. Bu yerlerde silahlar ve materyaller oluyor ve haritada işaretlenmiş bir şekilde bulabiliyorsunuz. Ama ana görevleri öyle kafamıza göre yapamıyoruz. O yüzden lineer bir oynanış söz konusu. Yarı open world olması gayet güzel. Ana göreve hemen dalmak yerine biraz nefes alalım ve şu köyü keşfedelim diyorsunuz ve hazineleri topluyorsunuz. Bu da oyuna eklenen tüccar meselesini daha güzel destekliyor ve sistemi daha verimli kullanıyorsunuz. Bölümlere bakarsak oyunda tempo yer yer değişiyor ve genel olarak gerçekten güzel bir tempo var. Şato bölümü mesela Resident Evil serisinin mottosunu konu alıyor. Yani ortada bir bulmaca var ve bu mekan içerisinde o bulmacanın kayıp parçalarını bulmamız lazım. Bizi kovalayan kocaman kalçası olan bu altından da kaçmamız lazım ve vesaire vesaire. İlk bölüm gerilim ve aksiyon tabanlı olurken ikinci bölüm ise psikolojik öğeler ve gerilim tabanlı oluyor. Chucky olarak bahsettiğim Donna Beneviento ablamızın evinde geçen bölüm gerçekten etkileyici ve gerilimi tam olarak yaşatıyor size. Ve bunu ilgi çekici bir şekilde yapıyor. Devamında ise Salvatore Moreo bölümünde ise bulmacalar daha ana bir öğe oluyor. Carl Heisenberg'de ise aksiyon daha önde. Ama bölümleri şöyle genel olarak topladığımızda bulmacalar hala olmazsa olmazımız ama her bölümde bunu farklı bir şekilde ve farklı bir tempoda yaptırmaları sizi bir gram sıkmıyor. Bölümler birbirinin kopyası değil ve her bölümde kendine has bir atmosfer açıyor. Bu da ilerlerken sizi oynamaya daha çok teşvik ediyor. Şimdi karakterlerden bahsetmek lazım. Bu saydığım kötülerin hepsi güçlerini Mother Miranda'dan alıyor. Lady Dimitrescu'dan zaten bahsetmiştim. Salvatore aralarındaki böyle en ezik karakter ve hepsinin ortak derdi Miranda anamızı memnun etmek. Akıl hastası karakterimiz ise Donna Beneviento. Alt hikayesine baktığımızda kendisi asosyal bir ablamız ve konuşmak için oyuncak bir bebek kullanıyor. Aralarında en ilgi çekici olan ama senaryoya daha da iyi yazılabilecek olan karakter ise Carl Heisenberg oluyor. Bu adam metalleri kontrol edebiliyor, hatta ilk karşılaşmamızda bende bayağı iyi bir etki bıraktı ama maalesef ki senaryoda ezik bir karakter olarak kalıyor. Bence bu adamın hikayesini daha güzel yazabilirlermiş ama yine de fena bir kötü karakter değil. Bu kötü karakterlerle ayrı ayrı boss savaşları yapıyoruz ve hepsi de gayet yerinde ve güzel. Özellikle Carl ile yaptığımız boss savaşı, hani final boss da dahil, aralarındaki en iyisi. Ana karakterimize bakarsak Ethan dediğim gibi korkak bir karakter değil. Oldukça cesur ve tabiri caizse taşşaklı bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Adamda sıfır geri vites var ve bu saydığım tüm kötü karakterlerin içinden geçmeye hazır. Ethan'ın bu kadar korkusuz olması oyunda bizi de korkusuz yapmıyor desem yalan olur. Çünkü bu adam konuştukça biz gazı alıyoruz ve basıyoruz mermiyi bu kötü karakterlere. Kızı için her şeyi yapmaya hazır bir adam daha fazla korkusuz be. Yani her şeyi kızı için mi yapıyor yoksa bu adamlarla şahsi bir meselesi mi var, onu çözemedim. Hayır, onu geçtim. Oyun boyu Ethan'ın başına gelmeyen de kalmıyor. Hani parmağı kopuyor, ne bileyim vücuduna demir giriyor, alina pençelerini sokuyor. Şimdi ben bu oyunda ve bu konuda elbette bir realistik, yani bir gerçekçilik beklemiyorum ama hani bu adam bu kadar yara aldı nasıl hala devam ediyor? Ta ebesinin nikahından düşüyor, hala hayatta kalıyor demiyorum ama ulan kopan kolunu da adam sıvıyla yerine geri taktı. Hani bazı konularda oldukça realist kalmaya çalışan oyun işin içine ana karakterimiz girince sal bayrağı, oh düşsün, oh yesin demiri götüne bir şey olmaz Ethan o demesi garip oluyor. Ulan etrafında neler oluyor, sen bu konuda mantık mı arıyorsun diyenler, bak vallahi aramıyorum ama adamımızın özel bir gücü olduğu falan belli olsun bari. Sıradan bir insan gibi takılıp pompalı tüfekle bütün köyü darmadağın etmesi yani biraz tuhaf kaçıyor. Şöyle söyleyeyim, adam karşımızda Van Gölü canavarı oluyor. Biz adamı tüfekle vurarak öldürüyoruz. Hani karı devasa bir şeye dönüşüyor. Ya yine tüfekle öldürüyoruz. Durum böyle olunca lan ya bunların tüfeğe karşı alerjileri var ya da keramet bizde var diyoruz. Şimdi benim bu eleştiri yaptığım konuyu Capcom'da sağ olsun düşünmüş olacak ki bu sorulara güzel bir cevap vermiş bizler için. Ama bunu spoilerlı yere saklıyorum. Evet, ne diyorduk en son? Ana karakterimiz diyorduk. Kısacası beğendik ana karakterimizi. Ben Ethan'ın bu hırçın, agresif karakterini oldukça sevdim. Peki neden sevdim? Sevdim çünkü 7. oyundan sonra artık bu tarz şeylere alışan bir adam olarak karşımıza çıkması karakterinde bir gelişim olduğunu bize gösteriyor. Yani sen bize köy, Mother Miranda falan diyorsun ama biz Baker çiftliğini Normandiya çıkarmasını falan gördük birader. Geç bunları kafasında olması iyi olmuş. Sinematik sunumdan da bahsetmek istiyorum biraz. Oyun bu kısmıyla resmen kalbimize bir mızrak fırlatıyor. Sinematik sunum
gerçekten harika ve oyunla bir bütün gibi duruyor. Her şey özenilerek hazırlanmış ve yerli yerinde duruyor. R7 sinematik anlamda ortaya bir ağırlık koymuştu ve aynı şekilde R8 de bu ağırlığı daha detaylı ve daha özenli bir şekilde devam ettiriyor. Sahneler gerçekten harika ve insanın nefesini kestiği gibi yer yer gaza da getirip bazen de ulan burada neler oluyor dedirttiriyor. Sinematik sunum anlamında Village gerçekten güzel işler başarıyor. Capcom dersinde çok iyi çalışmış ve bize adeta hadi oyna da beğenme diyor resmen. Şimdi biraz da finalden bahsedelim. Spoiler alanına girmiş bulunmaktayız. Spoiler yemek istemeyen kardeşlerimiz ekrandaki dakikayı atlayıp hemen bu kısmı geçebilir. Şimdi hikayeyi bir baştan toparlayalım. Baker olaylarından 3 sene geçmiş. Winters çifti mutlu ve çocukları var. Fakat Chris Redfield evi basıyor ve Mia'yı öldürüyor. Sonra bizi arabaya bindiriyor, çocuk kayboluyor, biz köyde kalıyoruz vesaire vesaire. Lady Dimitrescu ile olan bölümden sonra hikayemiz tam olarak oturuyor. Rose'u parçalara bölen Mother Miranda bunları yaverlerine dağıtmış. Amacımız da bu parçaları teker teker o yaverlerinden toplayıp Rose'u geri getirmek. Ethan da bunları teker teker topluyor ve en sonunda Mother Miranda ile yüzleşiyor. Peki baştaki o giriş sahnesi neydi? Onu konuşalım. Baştaki giriş sahnesinde aslında Mia Mother Miranda'ydı ve Chris bize herhangi bir şey söylemedi. Sonra oyunda ya keşke söyleseydik moduna giriyor ama nafile yani senaryoda böyle işte ufak tefek pürüzler var. Neyse. Yani sevgili eşimiz Mia aslında ölmedi. Mother Miranda tarafından kaçırıldı ve Mother Miranda eşimiz Mia'nın kılığına girdi. Oyunun başındaki okuduğu masal bizim oyun boyu dolaştığımız köyde çok yaygın olan bir masal ve yaptığı yemek ise o köyün yöresel özel bir yemeği. Yani burada böyle köye dair göndermeler de var. Peki kimdir bu Mother Miranda? Nedir amacı? Ondan da bahsedelim. Mother Miranda 1920'de yaşayan bir biyolog. Dönemin İspanyol gribi bu köyü de sağlam bir şekilde vuruyor ve Miranda'nın kızı Eva bu hastalığa yakalanıyor. Kızını kurtaramayan Miranda bu köyde bir şey keşfediyor. Resident Evil 7'de gördüğümüz küfün kaynağını bu köyde buluyor. Bu kaynağın ismi ise Megamine ve bu küf sayesinde olağanüstü yeteneklere sahip olan Miranda bu güç ile kızını geri getirebilecek uygun bir beden arıyor. Ve bu küf ile bir parazit yaratıyor. Bu parazitin ismi de Kadu. Köydeki tüm insanlara bu paraziti veren Miranda bütün köyün ırzına geçiyor ve köydeki herkesi bir canavara dönüştürüyor. Kadu paraziti 4 kişide daha olumlu sonuçlar yaratıyor. Bunlar Alina Dimitrescu, Salvatore Moreu, Donna Beneviento ve Carl Heisenberg. Kadu paraziti Alina'ya iyileştirme hızı ve tırnaklarını uzun ve keskin pençelere dönüştürme olanağı sağladığı gibi yenileme hızı sayesinde boy artışı da sağlıyor. Salvatore ise dev bir balığa dönüşüyor. Donna Beneviento küf bulaşmış herkesi kontrol edebiliyor. Asosyal biri olduğu için oyuncak bebeğine kadu paraziti yerleştiriyor ve kendisi yerine bebek konuşuyor. Kısacası kafasında küf olan herkesi kontrol edip halüsinasyonlar gösterebiliyor. Carl Heisenberg ise elektrik yayan organlara sahip oluyor ve elektriği vücudundan geçirebiliyor. Bu da metalleri hareket ettirmesi için manyetik bir alan yaratıyor. Bu 4 lord diğerlerine göre daha iyi olsa da Mother Miranda'nın kızı Eva'yı geri getirmek için bedenleri yeterli olmuyor. Fakat Miranda deneylere devam ediyor. Yani kısacası bu 4 lord Miranda'yı memnun etmek için ellerinden geleni yapmaya çalışıyor. Fakat bir tanesi hariç. Carl Heisenberg. Heisenberg yetenekleriyle de ilgi çekici ve karakteriyle de. Çünkü Miranda'ya tek kafa tutan kişi kendisi. Miranda'nın onu bu hale getirmesine oldukça kızgın ama senaryoda Miranda'yı öldürmek istese de tek amacının yine mutlak güç olduğunu görüyoruz ve bu olay bu adamı yine bayağı böyle bir basitleştiriyor. Keşke daha farklı bir karakter portresi çizselerdi ve Miranda ile olan savaşımızda bizim yanımızda olsaydı ama neyse. Peki Miranda bizim Winter çiftini nasıl buluyor? Şöyle efendim, Miranda bir şirket ile irtibata geçiyor. Bu şirketin ne olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Ve şirket ondan deneylerde kullandığı kadu parazitini istiyor. Bu da bu paraziti veriyor onlara ve bilin bakalım bu parazit kimi yaratıyor? 7. oyundaki Evelyn'i. Bu şirket sayesinde Winter çiftini bulan Miranda küfe maruz kalmış bu kişilerin çocuklarının Eva'yı geri getireceğine inanıyor ve bu yüzden Rose'u kaçırıyor. Finalde Miranda bizim kalbimizi söküyor ve anlık olarak böyle ölmüş gibi duruyoruz ve ardından karşımızda bir anda Evelyn beliriyor. Evelyn bize 3 sene önce Jake Baker tarafından öldürüldüğümüzü söylüyor ve küf sayesinde tekrardan hayatta kaldığımızı söylüyor. Yani aslında Ethan abimiz normal bir insan değil. O kadar yara alıp tekrar ayağa kalkmasının sebebi o küf sayesinde oluyor. Bu sorulara Capcom'un adam akıllı bir cevap getirmesi güzel olmuş ve cevaplar da oldukça tatmin edici. Her neyse. Chris Redfield ekibiyle köyü basıyor ve küfün kaynağı olan Megamine Steel'i komple havaya uçurmak ve bu işi kökünden bitirmek istiyor. Devamında Ethan Miranda ile karşılaşıyor, bir boss savaşı veriyor, Miranda'yı yeniyoruz ve Rose'u alıp Chris'e veriyoruz. Fakat Ethan'ın bedeni aslında artık küften olduğundan bu kaynağı yok etmesi onun da sonunun geldiğini gösteriyor. Devamında çocuğu dediğimiz gibi Chris'e veriyoruz. Chris
çocuğu alıp uçağa gidiyor. Uçak havalanıyor. Köy havaya uçuyor ve küf artık ortadan komple kalkıyor. Devamında da ana karakterimiz de ölmüş oluyor. Akabinde Rose'u büyümüş bir şekilde görüyoruz ve serinin devam edeceğine dair Capcom bize göz kırpıyor. Final ile alakalı yorumlarımdan bahsedersem, final oldukça epik ve tatmin edici. Olay örgüsü güzel ve her şey iyi bir şekilde bağlanmış olarak karşımıza çıkıyor. Oyun bittiğinde ne oldu şimdi demek yerine acaba sırada nasıl bir oyun olacak? Rose ile bizleri neler bekleyecek? Ellerindeki materyal ile daha fazla ileri gidebilecekler mi diyoruz? Kafada soru işaretleri bırakan bir final oluyor mu dersek, yani etraftaki kağıtları falan okumazsanız oluyor. Şimdi Resident Evil 7 de aynı sorunu içeriyordu. Hikaye sunum olarak hani zayıf kalıyor. Oyun bize hikayeyi yavaş yavaş sindire sindire aktarmak yerine yani sonlara doğru bir odaya sokuyor ve al şimdi hepsini oku diyor. Ve biz de tıka basa bir anda doymuş oluyoruz. Kağıtlar üzerinden değil de bize şöyle güzel güzel anlatsalar hikaye aslında hiç fena olmaz ama Capcom bu konuda da bizi üzmeyeceğini, diğer oyununda sunum olarak da iyi bir hikaye sunacağını biliyorum. Yani ümit ediyorum. Umarım yapar. Yapar ya, Capcom bu. Bu arada Chris ile oynadığımız anlar çok eğlenceliydi. Böyle köyü basıp FPS bir şekilde takır takır böyle zombi avlamak, yani en azından kurt adam avlıyorduk falan. Bayağı güzeldi. Herhangi bir DLC falan var mı bilmiyorum ama solo böyle bir Chris Redfield oyunda bekliyorum. Spoiler da bittiğine göre artılardan bahsedelim. Grafikler ve tasarımlar harika, ince bir işçilik var ortada, şıkır şıkır gözüküyor etraf. Bölüm tasarımları güzel, tempo sürekli değişiyor ve değişen tempoda oyun bizi asla sıkmıyor. Aksiyon sahneleri tatmin edici, silahları kullanmak eğlenceli, vuruş hissi hala çok güzel. Hani R7'ye göre. Düşman çeşitliliği artmış, boss savaşları insanın içini kıpır kıpır yapıyor. Sinematik sunumu iyi kullanmaları oyunun ağırlığını arttırıyor. Tüccar sistemini seriye tekrardan eklemeleri ve Duke karakterini işlemeleri hoş olmuş. Hani bulmacalar keyifli, yani çok detaylı değil. Zor da değil ama keyifli ve mini game eklemeleri de tatlı bir detay olmuş. Hikaye ve olay örgüsü başarılı, karakter tasarımları göze ışıl ışıl geliyor. Ethan bir ana karakter olarak güzel bir yol izliyor. Oyun mekanikleri de gayet akıcı, özellikle silah kullanırken oyun size güzel bir deneyim sunuyor. Eksilere bakarsak hikaye sunum olarak zayıf kalıyor ve bu bence hani gizemli bir hikaye anlatmak falan değil. Yani gizem yok ortada. Ya tamam bir gizem var ama gizemli bir hikaye anlatıyor gibi değil. Çünkü oyun dediğim gibi bize bir odaya soktuğu zaman her şeyi ortaya çıkarıyor ve gözler önüne seriyor. Bütün her şeyi anlıyoruz. Yani bize ufak ufak kırıntılar bırakıp o kırıntılar eşliğinde yavaş yavaş detayları yedirmiyor. Onun yerine bizi böyle oyunun sonuna kadar bekletiyor. Sonra bizi bir odaya sokuyor. A'da bunları oku diyor. Sonra biz de he falan yapıyoruz. Yani sunum olarak bence oyun yetersiz kalıyor. Onun dışında oyunun giriş kısmına daha şok edici ve daha tatmin edici bir şekilde yapabilirlerdi. Yani orası da biraz aceleye gelmiş gibi duruyor. Yani kötü karakterler oldukça ilgi çekici. Ya bahsettiğim bu Dirt Lord olsun falan. Ama oyun bunu detaylı bir şekilde hikayelerini işlemiyor. Resident Evil 8 bize akıcı mekanikler, iyi bir sinematik sunum, estetik kötü karakterler, güzel bir olay örgüsü, kendinden emin ve kızı için her şey yapabilecek bir ana karakter ve peşimizden koşan pervaneli bir lavuk sunuyor. Village'in bu denli olmasını ve formülün bu kadar iyi geliştirilmesini açıkçası yani ben beklemiyordum. Şimdi ben Village'a helalinden bir 60 FPS veriyorum. Ve oyunu da alkışlıyorum. Tebrikler Capcom. Bizi harbiden gönlümüzden vurmayı başardın. Seni kocaman öpüyorum ve 9. oyun için daha da iyisini bekliyorum. Village'ı oynamadan önce kesinlikle 7. oyunu oynayın. Çünkü seri 7. oyun ile tekrardan başladı ve 8. oyun ile kendini geliştirip markayı tekrardan parlayan bir yıldız haline getirdi. Anlattığım her şeyi, ya bu tüm detayları falan sadece 8. oyunu oynayıp idrak edebilmeniz çok zor. Yani şuraya önemli de bir not bırakıyorum. 7. oyunu deneyimlemeden 8. oyuna başlamayın. Videomuzun da sonuna geldik. Kanal bu aralar yükselişe geçti ve bu yükseliş ekibimizi oldukça mutlu etti. Tabii mutlu olmakla beraber gelen olumlu yorumlarla da motivasyonumuz fazlasıyla arttı. Sizlerle birlikte daha çok yol kat edeceğimizi biliyorum. Ama sizlerin de şunu bilmenizi ekip olarak istiyoruz. Biz sizler için daha iyi, daha akıcı, daha güzel ve daha kaliteli içeriklerle her zaman karşınızda olacağız. Destekleriniz için herkese tekrardan teşekkür ediyoruz. İçerik anlamında sizlere yarı yolda bırakmayacağız diyorum ve kapanışa geçiyorum. İnceleme hoşunuza gittiyse abone olup videoya like atabilir. Devamında Village veya video ile ilgili görüşlerinizi yorumlarda belirtebilir. Oyun sohbetleri için ise Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Bir başka oyun incelemesinde tekrardan sizlerle görüşmek dileğiyle. O zamana kadar sizlere 75 FPS ile akıcı bir şekilde oynayabileceğiniz keyifli oyunlar diliyorum.